Evet, bugün Godox Movlink Mark II ürünümüzle birlikteyiz. Fakat bu sefer gördüğünüz gibi background'umuz farklı. Akşam saatlerinde mahalle dışarıyı camın önünde oturup izlediği için ben de kaldırmaya kıyamadığım için orada oturup kuşları izlemeye devam ediyor. Belki o kalktığı zaman bir kat atıp panjuru jaluziyi indirip devam edebilirim. Orada artık bir ufak bir kat atabilirim. Kutu içeriğimiz Godox'tan alışık olduğumuz üzere çok dolu. Rüzgarlığımız peluş. Fakat bu rüzgarlık çift taraftan dişlere sahip olduğu için diğer Rode'un rüzgarlığına nazaran çok daha işlevsel. Rode'un mikrofon gördüğünüz peluş çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şurada görmüş olduğunuz iki tane diş çok oturmuyor, tam olarak oturmuyor. Fakat bu Godox'ta görmüş olduğunuz rüzgarlık, yani ben taktıktan sonra çıkarken zorlandım, öyle söyleyeyim. İki tane peluş rüzgarlığımız var çünkü iki tane mikrofonumuz var. Kitapçık, hiçbir zaman okumayacağımız kitapçık. Ürünlerimiz şu ufak kutumuz. Rode Wireless Go aldığınız zaman, ki Rode Wireless Go'nun incelemesini, kutu açılışını izleyenler bilirler, yaka mikrofonu çıkmamıştı ve ben gerçekten çok üzülmüştüm. Yani bir yaka mikrofonu alıp yaka mikrofonunun çıkmaması çok üzücü bir durumdu. Fakat Godox yaka mikrofonumuzda, Movlink mikrofonumuzda iki tane yaka mikrofonu var. İki tane mikrofonun her birine bir tane yaka mikrofonu var. 3 tane Type-C kablosu var. Biraz fazla, yani bence gereksiz. Çünkü şu 3 tane görmüş olduğunuz ürün tek bir Type-C kablosu ile birlikte şarj olabiliyor. Yani kutuyu bağlıyorsun, üçü birden şarj olabiliyor. Fakat niye 3 tane kutumuz var? Acaba ürün güncellemesi geldiği zaman tek tek diğer mikrofonları da bağlayıp şarj etmemizi sağlaması için mi, yoksa yani niye 3 tane var bilmiyorum. 3 tane olması biraz fazla. Tabii ki Type-C kullanılır. Type-C kullanılır, yani her yerde lazım oluyor artık. 2 tane de manyetik yapışkanımız var. Bu manyetik yapışkanımızı ben dış sahada denemedim. Hatta şimdi deneyelim. Normalde insanlar hep yakaya takıyor, fakat ben şu yakaya takma görünümünü çok hoş bulmuyorum. Ama bunun ben bir tanesini buraya yapıştıracağız, bir tanesini buraya yapıştıracağız sanmıştım. Direkt böyle oluyor bak. Sarktı bu şimdi. Asla tutmaz. Al. Tutuyor da sarkıyor. Böyle taksak sanki çok mantıklı değilmiş gibi. Al. Düşüyor. Büküldü. Çok saçma. Olmamış. Bitti. Olmamış. Çıkar. Olmamış. Kışın çekim yapıyorsun. Üstünde kazak var. O tutar mı onunla? Tamam, yine bak, bu bir seçenek. Bence gayet Biraz güzel duruyor işte. Al. Hareket ettiğin zaman dönüyor. Çok saçma. Oğlum aha böyle mi gezeceksin? Olmamış. Seslerini atacağım, belli oldu ya. Herkes oturarak mı çekim yapıyor? Evet, görmüş olduğunuz manyetik biraz sanki, yani kullanımı biraz zor ama durmadı. Kayıyor Olmamış. Ya sus, bağırıp durma. Bükülüyor. Ben mi yanlış taktım acaba lan? Bak şimdi dur. Allah. 2 tane taksam. Öyle daha mantıklı. Bunlar manyetik değilmiş ki, bunlar metal. 3 tane var. Bunlar bak, bu da mıknatıs olsaydı o zaman ciddi bir tutuş gerçekleştirebilirdi bence. Tabii ki bunu şöyle destekleyebiliriz. Bana neler. Buraya koymazsın. Oha. Nasıl oldu? Bu var ya, hayatta çıkmaz ha. Hayatta düşmez. Bak şimdi. Bu hayatta düşmez. Hayatta düşmez. Mümkün değil. Ben ne dedim? Yapamamışlar mı? Yapamamış. Böyle inceleme videosu mu olur ya? Yapamamışlar mı, yapamamış diye bağırıyor köşeden. Hadi tamam, ben gidiyorum. Küstü. Kapıyı kapat bari. Eğer şurada görmüş olduğunuz metaller mıknatıs olsaydı tutma performansı gerçekleştirebilecekti. Şu an onu görmüş olduk. Herhangi bir mıknatısı alıp buraya tutturduğum zaman çok daha sağlam, çok daha başarılı bir şekilde tutuş performansı gerçekleştiriyorum. Perdeyi de kapatıyorum. Mahalle gitti. Oha, bu nasıl buradan zıpladı böyle? Oo. Evet, bu mikrofon sistemimizin telefon bağlantı kablosu var. Telefon bağlantı kablosu ne demek? Bunu dışarıda da, saha testinde de Hasan Bey'le konuştuk. Fakat şurada görmüş olduğunuz 3 diş olan telefon için bu bağlantı kablosu çoğu kablosuz yaka mikrofonu kutularının içerisinden çıkmıyor. Telefon için hiçbir zaman bağlantı aparatı koymuyorlar. Fakat Godox bu bağlantı kablosunu koymuş ama bilin bakalım ne eksik. Benim telefonumda kulaklık girişi yok. Yani düşünülebilirdi, düşünülemezdi. Buna eksi puan vermeyeceğim. Çünkü kendime bir tane Type-C AUX dönüştürücü aldım.
Bu Type-C AUX dönüştürücünün birkaç farklı versiyonu vardı. Aldım bir tane versiyonunu. Xiaomi uyumluydu. Huawei uyumluydu. OnePlus uyumluydu. Fakat Samsung uyumlu değildi. Type-C AUX dönüştürücülerin çok farklı versiyonları var. Benim aldığım bir tane versiyonu mesela benim telefonumla uyumlu değildi. Gittim bir tane daha aldım. Samsung'un kendi bayisinden aldım bunu. Yani orijinalden şaşmayacaksın. Bu ayrı bir konu fakat yani artık Type-C'nin çok farklı çeşitleri varmış. Ben ondan haberim yoktu. Yani Type-C'nin eğer tek bir tane çeşidi olsaydı Godox bu adaptörü niye koymadı diye düşünebilirdim. Çünkü Godox tüm ürünlerine ihtiyacınız olan her şeyi kutuya koymaya amaçlayan bir firma olduğu için belki bunu eleştirebilirdim. Fakat şu kablonun bile bir sürü çeşidi varmış. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama telefonla kullanmak istiyorsanız eğer şu aparatı almak zorundasınız. Yani zorundasınız derken Hasan'ın telefonu mesela direkt takabildik. Bazı telefonlarda hala kulaklık girişi var. Benim telefonumda kulaklık girişi yok. Şimdi ev içi mesafe testi yapacağım. Ev içi mesafe testinde araya 2 tane duvar girecek. Bir tane büyük salon girecek. Mutfağa gideceğim. Banyoya gideceğim. Kamera burada sabit bir şekilde bekleyecek. Ben size kroki ile göstereceğim ne kadar mesafe olduğunu, nerede olduğumuzu, nerede olmadığımızı. Evet. Şu an ikisine de aynı anda konuşacağım. Kanal değiştirerek seslerin kayıtların arasındaki farkı görebiliriz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şimdi bunların ikisi de yakamdayken içeri doğru, mutfağa doğru gideceğim. Normalde ben mutfaktan kendime çay alırken, burada oyun oynarken kendime çay almaya kalkıyorum mutfağa. Ve Bluetooth kulaklığın görmüş olduğunuz kulaklık kulağımda oluyor. Bunun bağlantısı 2 oda sonraki olan mutfağa gidince mutfaktayken ben tam böyle çayımı doldururken kesiliyor. Mutfaktan çıkarken tekrar başlıyor. Yani bu Bluetooth 5.0. 5.0 bir kulaklık orada bağlantısı kopuyorsa bunların bağlantısının kopması çok olası. Fakat görmek, deneyimlemek istiyorum. Hatta şöyle göstereyim ya mesafeyi. Şimdi çalışma odamdan çıkıyorum. Bak arada bir tane koridor var. Bir salon var. Ve mutfak. Dur, ışığı da kapalı. Normalde şu anda bulunmuş olduğum konuma geldiğim zaman benim kendi kablosuz kulaklığımın bağlantısı kopuyordu ve Bluetooth 5.0 olmasına rağmen tam şu noktaya geldiğim anda Bluetooth kulaklığımın bağlantısı kopuyordu. Acaba yaka mikrofonumun bağlantısı koptu mu çok merak ediyorum. Bakalım. Şu an bağlı görünüyor aslında. Şuradaki işaret bağlı olduğunu gösteriyor. Bilmiyorum, kesme, kopma, donma var mı çok merak ediyorum. Şu an mutfaktan çıkıyorum mesela, bir de banyoya gireceğim. Merak ettim testi. Arada 2 tane oda var. 3 tane duvar var. Mikrofon çekiyor mu acaba? Şu an banyodayız. Her yer mermer gördüğünüz gibi. Şu Türk Telekom'un takmış olduğu süper mantıklı, makul çözüm olan modem. Böyle o evin orta yeri olarak burayı bulup burayı duvara montelediler. Mikrofonlar çekiyor mu diye de böyle muhabbet ediyorum. Boş muhabbet yapıyorum ki bakalım arada kopma bir şey oluyor mu acaba seste. Evet, devam. Şimdi gidiyoruz. Çok sıcak olmuş içerisi. Evet, iç mekan testimiz bu şekildeydi. Kutu içeriğini zaten gösterdim. Kutu içeriğimizin haricinde şurada görmüş olduğunuz Type-C bağlantısını kullanarak mikrofonlarımızın üçünü birden şarj edebiliyoruz. Evet, şimdi dış mekan testimize geçiyoruz. Godox yaka mikrofonlarımızın dış sağ performans testindeyiz. Dış sağ performans testlerinde yaka mikrofonu test edeceğim. Ayrıca kutu içeriğinde olan yaka mikrofonu test edeceğim. Rüzgarlı test edeceğim fakat yani şu an çok rüzgar yok. Belki rüzgarlık testini kendimiz böyle üfleyerek gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi direkt mikrofonu yakama taktım. Kullanıma başladım. Sıcaklık biraz insin diye akşama doğru çekim yapalım dedik. Ama akşamda çok bir sıcaklık düşmedi. Sırılsıklam olduk. Buraya yürüyene kadar sırılsıklam olduk. Biraz da boş konuşuyorum ki mikrofonun kendi sesini duyun istiyorum. Evet, testimize devam ediyoruz. Şimdi yaka mikrofonuna geçiyorum. Bugün benim bir çekimim vardı. Çekimim erken bitince dedim ki Hasan gel bir çekime çıkalım. Seninle şu yaka mikrofonlarının testini bir yapalım istiyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben direkt
böyle açıktan geçirdim yaka mikrofonu çünkü görün istedim. Kablosu da gayet uzun. Yaka mikrofonunu bağladım. Bir dakika, stereo yapalım. Ben onu alayım. Yaka mikrofonu ve çiğ halini göstereyim. Mantıklı. Şu an kullanmış olduğum kanal yaka mikrofonu. İkisini de eşit mesafeye bağlamaya çalışıyorum ki adaletsizlik olmasın. Şu an gördüğünüz gibi mikrofonların ikisini de bağladım. Kutu içeriğinden çıkan yaka mikrofonunu kablosuz alıcımıza takarak yakama bağladım. Diğer alıcıyı da yakama bağladım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şimdi yaka mikrofonunu stereo mono testine geçiyoruz. Sahilde biraz sonra İSKİ'de yapacağız Hasan'la birlikte. O sağ tarafa geçecek, ben sol tarafa geçeceğim. Stereo ve mono modunun öneminden bahsedeceğiz. Evet, şu an mikrofonlarımız stereo modda. Mikrofonların stereo modda olması ne demek? Eğer videonun başında söylediğim gibi şu an videoyu kulaklıkla dinliyorsanız kulaklıklarınızdan bir tanesinden benim sesim, diğerinden Hasan'ın sesi. Merhaba arkadaşlar. Ömer Faruk yüzünden ben de YouTube'un bir yüzü olmaya başladım. Konuk olarak katılıyorum ama yandan Ömer'in kanalına da bir alt kanal yapmayı düşünmeye de başladım. Ufaktan gelebilirim. Hazırlıklı olun. kanalı ele geçirmeye çalışıyor galiba. Şu an fark ediyorum ben de bu kirli emelleri. Abi yalnız şu an Florya'dayız. Florya'ya geldik çekim yapmak için. Ben Florya'da uçakların kalktığını düşünmüyordum. Herhalde hani uçaklar artık kalkmıyor. Atatürk Havaalanı kapatıldı diye biliyordum çünkü. Fakat kargo uçakları devam ediyormuş. Onu da görmüş olduk. Yine bizim çekimimizi bloke eden bir şey daha. Tabii uçaklar üstün, cam uçaklara lafımız yok. Gereken uçaklar nerede? Şu an performansından yana biraz kafamda şüphe var. Bu sesleri de zaten siz dinlerken ben de ilk defa dinliyor olacağım. Ama eğer beklediğim performansı veriyorsa alırım. Evet, devam. Şu an mikrofonların mono modunu aldım. Yani ikimizin sesini de tek kulaklıktan duyacaksınız. Biraz önce stereo modda Hasan konuşurken onun sesini soldan, ben konuşurken benim sesimi sağdan duydunuz. Bu sizin görüntülerinizde çok daha sinematik, ya sinematik doğru bir tabir oluyor mu? Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Çünkü sinematik kısmı biliyorsun biraz Çok, reklam ağzı da oldu. Yani çok şeye düştü biraz ama hani filmlerde mesela şeyi duyarsın. Uçak böyle sağdan gelir, sola gider. Onu kulaklıktan duyarsın. Şu anda da mesela iki kişi konuşuyorken sağdakinin sesi sağdan gelsin, soldakinin sesi soldan gelsin gibi böyle efektif atraksiyonlara girmenizi sağlar bu stereo mod. Şu an ama mono moddayız. Kulaklıkta dinliyorsanız bu ikisinin farkını çok net bir şekilde anlayacaksınızdır. Luna Park'ın hoparlörlerinin sesini de açtılar. Evet, özellikle kulaklıkla dinleyin ki o farkı iyice hoparlörden çok anlamayabilirsiniz. Anlaşılır ama ufak tefek gidiş gelişler de olabilir. Evet, tekrar uçak geliyor ama yanlış bölgelere geliyor bu uçaklar. Evet, buraya gelmemesi lazım abi. Telefon testine mi geçelim? Evet, telefon testine geçiyoruz. Burada galiba gelin damat kutlaması mı olacak? Bir şey olacak. Geliyorlar. Kaç. Evet, şu an İBB sosyal tesislerindeyiz. Florya'dayız. Mikrofonumuzu telefonumuza bağlayarak bir test gerçekleştirmek istiyoruz. Poco neydi? X3 Pro. Poco X3 Pro. Arkası zaten uzay gemisi gibi. Şu an 4 tane kameraya bakıyorum. Hatırlarsan ben Pro'yu test et demiştim, bir türlü edemedin. Evet. Bir bahaneyle de şimdi onun kamerasını kullanıyorsun. Evet, bir bahaneyle de şu an kamera testini Poco X3'ün yapmış oluyoruz. Burada yapmamızın sebebi Hasan dedi ki biraz halka karışık ortamda test yapalım. Bakalım etraftaki sesi nasıl yalıtımını yapıyor. İşte etrafımızda konuşmalar var. Biraz önce duydunuz zaten. Bilmiyorum duydunuz mu gerçi de. Araba geçti şuradan. Yine uçak geliyor her zamanki gibi. Atatürk Havaalanı'nın arka tarafında olduğumuz için kaos, gürültü ortamı bayağı yoğun. Evet, böyle söylemek istediğin, eklemek istediğin. Bir de benim en baştan dediğim gibi burayı seçelim dedim. Çünkü hani outdoor röportajlar artık sosyal vloggerlar da var ya. Bu tip ortamlarda bu ürünü düşünebilirler diye. Hani ne kadar sağlıklı olabilir, olmaz. Sonuçta şu an etrafımızda en uzaktaki adamlara bakıyorum. 2 metre ve etrafımızda ekstradan 20-30 masa var. Bu kalabalıkta bizi ne kadar canlı duyabiliyorlar ya da duyamıyorlar. Hani anlaşılabiliyor muyuz? Ben ama demin biraz önce denedik mikrofon takarken gayet temiz yani. Benim hoşuma gitti o ses. Evet, şu an benim için de tatmin edici. Eğer senin telefonun hoparlörü bizi yanıltmadıysa ses bayağı güzel. Benim hoparlör bayağı iyi ama. Evet, şimdi mesafe testimize geldik. En kritik testlerden bir tanesi bu. Makinemiz çok yeni olduğu için
güncellemelerle tabii bu mesafe olayı ve benzeri eğer videoda kusurlar varsa onlar güncellemelerle düzeltilecek. Makine daha yeni çıktı. Bunu söylemeyi unuttum. Fakat makinenin şu an dünyadaki ilk testini ben yapıyorum. YouTube'dan bakabilirsiniz. Bunda teyitini yapabilirsiniz. Adımlarım ne demiştik ya? Bir omuz açıklığında mı? Aynen, bir omuz açıklığında normal tempoda yürüyebilirsin. Hızlı da önemli değil. Peki bir omuz açıklığı 1 metre mi oluyor? Yarım metre gibi bir şey düşün. 70 santim. 50-60 gibi bir şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Ömer yürü. Sinyal görüyorum ben. 38, 39, 40, Ömer sinyal gitti. 57, Geldi tekrar. 58, 59, Bir 60, konuşsana. 61, 62, 63, Sinyal geliyor. 64, 65, 66, 67, 68, 69, Geliyor. 70, 78, 79, 80, 89, Ömer gitti. Gidip geliyor. geliyor diyor ses. Şu an 100 adımdayız. Bence Geliyor mu, gel. gelmiyor mu? Gel diyor galiba. 100 adımda sanırım anladığım kadarıyla sesimiz gitti arkadaşlar. Fakat mikrofondan bu kadar uzaklaşacağınızı zaten düşünmüyorum. Tahmin etmiyorum, bilmiyorum. Ben şu güne kadar kameradan uzaklaşmam gerekmedi. Scooter'ın oraya yaklaştın ya. Ha? Scooter'ın orada bağlantı gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Ha. Sağlıklı olmadı. 100 adımda ama. Orası 100 100 adımda. 100 adım mı orası? Yani 50 metre Godox şu an bize teminatını veriyor. O zaman ortalama 45 metre diyebiliriz. Aşağı diye yukarı düşünüyorum. evet. Orada çünkü ben bağırdım ya bazen geldi gitti. Orada sağlıksız bir bağlantı başladı. Artık senin sesin de çıktı. Güzel oldu ha. Bak dedim ama bunu. Evet iyi ki Ha. açmışız. Yani bilgisayarda tabii ki en sağlıklı sonucu alacağız ama eğer konuştuğumuz gibi yani 100. adımda eğer videoda ses gittiyse bence gayet sağlıklı. Aynen. Herhangi bir videoda çünkü ben o kadar uzaklaşacağımı sanmıyorum. Zaten giderken de düşündüm. Bir 30 metre yani 30 metre değil pardon 30 adım gayet kafi. Ama şey de var. Burada havaalanı var. Üstümüzden uçaklar geçip duruyor. Sen tam bana seslendiğin zaman uçak geçiyordu. Onun nakar etkisi var. Tabii. Burada çok fazla sinyal kesici de olabilir. Ama yine 100 adım bence ideal. 90 adımsa yine ideal. Tabii. Ama bilgisayarda tabii ki sizlerle beraber göreceğiz. Evet devam. Movelink yaka mikrofonlarımızın testini gerçekleştirdik. Hasan Bey'e ben buradan teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. O kadar işinin gücünün yoğunluğunun arasında vakit ayırıp geldi. Bana yardımcı oldu. Aklında işte sorular hazırladı. O da merak ettiklerini yazdı. Böyle bir test gerçekleştirdik. Çok sıcaktı. Zaten her yerimizden ter aktı. Ama güzel bir çekim olduğunu düşünüyorum. Mikrofon gayet performans açısından son yorumu eve bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dış mekan performans testimizde istediğimiz sonucu hemen hemen elde ettik. Hemen hemen ne demek? Fabrikasyon olarak Godox'un bize temin ettiği 50 metreydi. Biz 45-40 metrelerde 90 adımlarda falan bağlantı kopukluğu yaşadık. Onun haricinde günlerdir bekliyor bu mikrofonlar bende. Bilenleriniz vardır, storylerde görenleriniz vardır. Fakat son yaşadığımız olaylardan sonra gerçekten insanın hani tüm böyle moralini, motivasyonu, çalışma azmini, hırsını, yaşam enerjisini alacak şeyler yaşadık. Bunlardan dolayı modumu yükseltip de böyle şey yapamadım. Video çekeyim de işte normalde YouTube videolarında hani enerjinin yüksek olması gerekir. Böyle enerjik olman, mutlu olman gerekir ya. Onu bir türlü kendi eşiğimi yükseltip video çekmeye aşamasına getiremedim. Bunun için de üzgünüm. Umarım ilerleyen günlerde her şey daha güzel bir şekilde devam eder. Söylemek istediğim bir şey olarak belki fiyatı diğer rakiplerine göre çok uygun. 2600 lira gibi bir ücreti var şu anda. Ben baktığım güncel kurumuzla daha ileride düşer mi çıkar mı bilmiyorum. Fakat en yakın rakibinden 500 lira ucuz olmasından dolayı zaten artı puanları fiyat performans en iyi fiyat performans mikrofonu olarak artı puanları toplamayı başardı. Bir mikrofonla yapılabilecek her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Mesafe ve ses kalitesinin testini yaptık. Üçünün birden tek bir kabloyla şarj edilebiliyor olması çok büyük avantaj. Bir çekime gittiğimiz zaman çünkü işte telefon, laptop, drone, gimbal, kamera bir şey daha vardı sanki. Yani drone'un kumandası gibi bir sürü adaptöre şarj aletine ihtiyacımız oluyor. Mesela rakibi Rode'un her bir tanesine bir tane priz gerekmesi, ikisini aynı anda şarj edemiyor olman
çok büyük bir dezavantaj oluyordu benim için. Fakat şu 3 tanesini tek bir kutuda şarj edebilmek büyük avantaj. Söylemek istediklerim bu kadar. Dış sahada rüzgar bulamamıştık rüzgarlık testini yapmak için. Acaba şimdi vantilatörü mü kullansak? Dur bakayım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şeyi anlamıyorum. Rüzgar sesi geliyor mu yoksa mikrofon vantilatörün motor sesi mi şu an daha fazla geliyor? Onu tam çözemiyorum. Çünkü bu vantilatörün motor sesi de yüksek. Sanayi tipi bir vantilatör gibi hali var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 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 Bak ne kadar ses ne kadar kirli görüyor musun? Şunu takalım. Biz dış mekan testi yaparken hiçbir şekilde rüzgarlı bir ortam bir türlü bulamadık. Anca ben vantilatörümü bulabildim rüzgar yapabilecek ve bu konuşmayı tekrar yapıyorum şimdi rüzgarlık ses. Ses bayağı değiştiriyor gibi görüyorum. Kanal dalgalarına baktığım zaman, şu buradan ekrana baktığım zaman sesin bayağı değiştiğini görebiliyorum. Şimdi burada Hasan abi bana çok güzel bir öneride bulundu. Dedi ki, oğlum sende Rode Wireless Go var. Bu ürünün, bu şu an ikili yaka mikrofonu, o aynısının tek yaka mikrofonu olan versiyonu da var. Al ikisini birebir test et. Güzel, mantıklı bir fikir. İlerleyen videolarda Rode Wireless Go ile Godox Movlink nasıl okunuyor? Move. Hareket. Movlink. Aynen Move'dan geliyor bence. Movlink ürünlerinin testini gerçekleştireceğiz. Evet, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Godox Movlink hakkında fikir, görüş ve sorularınız varsa hepsini cevaplamaya hazırım. Zaten direkt Godox'la da irtibat halinde olduğumuz için benim bilmediğim konularda da direkt destek isteyip onlar da yardımcı olabiliyor. Abone olmayı unutmayın. Çok yorulduk lan. Güneş çok yoruyor abi adamı. Gerçekten güneş çok yoruyor. Normalde biz böyle yorulacak adam mıyız ya? Abi yok. Duman olduk gerçekten ya. Ben de çok yoruldum. Ama keyifli de oldu. Yani bayağı bir zamandır da görüşemiyorduk. Hani onun da bir bahanesi oldu diye. Aynen bir bahaneyle görüşmüş olduk. Yakında her zaman zaten gelmeyi misafirlikten istiyorum. çıkarsa diye korkuyorum. Kanalı Hasan Kılıç filme döner mi acaba kanal diye bir tırsmada değilim. Bitirelim de kahve içmeye gidelim ya. Tamam. O zaman İstiklal Marşı. İstiklal Marşı ve kapanış. O dediğim kurguyu koysana. Hangi? Attım ya sana bir link. Çocuklar Cuma'dan kaçar gibi. Ya o çok iyi oldu var ya ben